Herkese selamlar. Ömre Bedelsi'nin akorlarını isteyen arkadaşlar var. Onlara şöyle basitçe şu akorlardır deyip arka arkaya sıralamaktansa düşündüm ki hangi akorun neden bu akorun arkasından koyduk, neden böyle oldu deyip biraz daha açıklamak daha faydalı olacak. Çünkü akorları isteniyorsa çalmak için isteniyordur. Evet, icra etmek için isteniyorsa da Eee, demek ki müzik öğrenilmek isteniyor. O halde genç şarkı yazarları için de belki faydalı olacaktır. Neyi niye tercih ediyoruz? Hangi akordan sonra yerleştiriyoruz? Belki hangi söze göre, hangi hissiyata göre gibi. Ama tabii insanların kişisel tercihleri de var burada. Yani kesinlikle bir tane doğru olmadığını da anlayacağız, göreceğiz işin sonunda. O halde başlayalım. Aslında albüm versiyonu do minör ve orada bir iki ufak fark var. Ama 2019 sanırım single versiyonu. O halini göstereceğim. Ee, O artık re minör olmuştu çünkü bir ton daha üste çıkmıştı ses. Oradan başlayalım. Re minör gördüğünüz gibi e, bu sesler üzerine gidiyor öncelikle. Yani ton daki sesler bu dizideki re mi fa sol la, si bemol do ve re. İlk akorumuz da re minör. Öyle bir biliyorsunuz başlangıcı var. İlk sözlerden başlayalım. Şimdi halimi hiç sormasan ne olurum dediğinde re minörle başladı. Re, fa, la. Bu 1-3-5 akorudur bu arada. Onu da hemen sıkıştırayım araya bilgiyi. Yani akorun gördüğünüz gibi şu hali. Re, birinci ses yani tonik ses. Üçüncü sesi fa. Ve la da işte beşinci sesi oluyor. Do majöre geliyor yanındaki ve sol minöre geliyor. Fakat sol minörde bu şekilde basmıyoruz da yani sol, si bemol, re diye 1-3-5 diye basmıyoruz da çevrimini basıyoruz. Yani si bemol, re, sol. Neden? Çünkü armonide akorların birbirine yakın duyulması daha çok tercih edilir. Daha iyi bir hissiyat ortaya çıkar. Çok büyük bir çoğunlukla bu böyledir. Her zaman kullanmayabiliyoruz ama öyle anlarda tercih edilebiliyor. Do majörden geldiğimizde oraya, bakın sol zaten burada var. Şuraya kadar atlamama bir daha gerek kalmayacak. Solü tutuyorum. Bu iki sesi do ve mi, si bemol ve re'ye hemen birer aşağı pozisyona getiriyorum. Halimi hiç sormasan ne olurum diyerekten. Şimdi burada sol minörde bir açık bir hissiyat oldu. Yani tam kapanmamış bir hissiyat var. Normalde şu da mümkündü. Halimi hiç sormasan ne olurum gibi hani kapatabilirdik re minörü ama hayır kapatmadık. Tercih ettik ki cümle biraz yarım kalsın. Daha söyleyecek sözü var çünkü. Sonra ürkek kuşlar gibi kanat çırpar. Bakın burada si bemol majör tercih ettik. Dururum. Çünkü daha gergin bir atmosfer isteniyor. İlk akora nazaran, ilk bölüme nazaran. Yani ilk satırda halimi hiç sormasan ne olurum deyip böyle soft bir kalış yapmıştık burada ama kuşlar gibi kanat çırpar. Bakın daha sert, maço bir ifade. Biraz isyan var yani. Dururum. Belki çok geç. Buyurun. Yine böyle devam etti. Sol minör. Şimdi gözlerim açık gider. Evet, burası çok naif bir bölüm oldu. Buradaki olay akorlar yedili tercih ediliyor. Ve minör yedililer ve maj yedililer var ağırlıkta olarak. Bu da o işte naifliği, hafif cazzy dediğimiz tınıyı ortaya çıkarıyor. Tercihimiz bu yönde olmuş. Yoksa
Gözlerim açık gider. Böyle de olabilirmiş yani. Seni görmezse gibi dümdüz bir şey de olabilirdi. Bakın gördüğünüz gibi. Ama gözlerin si bemol maj 7 burada çok bambaşka bir atmosfer çıkarmış. Açık gider. Do majör. Şimdi fa maj 7 basacağız. Seni görmezse ve la majör. Bu işte modülasyon. La majör. Çünkü normalde yok. Bu re minör doğal dizisinde do var. Do diyez yok ama burada bir işte modülasyon var. Gözlerim açık gider. Seni görmezse. Fa majı nasıl bastık? Dikkat edelim. Fa. La'yı buradan aldım. Do, mi ve la. Bir daha buradaki fa'yı basmama gerek yok aslında. Çünkü basta fa var. Akorları biraz arasını geniş tınlatmakta da fayda var. Korkarım aradığım ben değilsem. Burada da korkarım aradığım ben değilsem gibi. Gördüğünüz gibi minör 7 akorlar peş peşe geldi burada. Bu gece solde bitiyor şan. Do majörde verilebilirdi, basılabilirdi ama tercih edilmedi. Bu da tamamen işte seçime kalmış bir şey ama bu bölümü soft tutmak için daha naif, hani böyle işte kırılgan bir hissiyat olması için tercih edildi. Ömre bedelsin, ömre bedel. Bakın sonlarda, her bir sonunda si bemol var yine. Ne kadar gergin geliyor. Hani minör akor daha işte hüzünlüdür, majör akor her zaman işte neşelidir gibi bir şey yok. O işte melodiye göre ve tonaliteye göre, yani hangi tonda çaldığınıza göre değişiyor. Burada si bemol majör akoru şarkı boyunca gayet sert, isyankar bir ifade için kullanılmış. Ömre bedel, ömre bedel. Buralarda da böyle kalmış sol olarak. Şimdi bu baştaki introda da var bu sol. Beşli basıyorum. Burada sol minör basmıyorum. Aslında sol majör basabilirim. Hissiyat bu. Biraz işte Deep Purple şarkılarında da vardır bu. Böyle geldi. Yani aslında burada C varmış gibi bir hissiyat var. Hani basılabilir de basılmayabilir de. Ama hiç basılmasa bile sanki varmış gibi tınlıyor zaten. Ama asla bu değil. Yani minör değil. İkinci bölümde aynı şekilde tekrar edip sonra soloya girecek. Soloya girmeden önce de ufak bir numara var. Hani nakaratı söyledikten sonra soloya bağlamak için, yani artık nakarattan çıkıyoruz, farklı bir bölüme giriyoruz. Ona hazırlaması gerekiyor bize. Onun için ne yapmışız? Önce buraları böyle yine yapmışız. Sonuncusuna gelmeden önce biraz 4 defa tekrarlıyor bunları. Evet. Bir daha söyleyecek. Şimdi dikkat. Delsin. La minör. Si bemol majör. Do majör. La majör. 7 basta. Do diyez var. Ve solo. Gitar solo. Şimdi burası çok önemli. Çünkü nasıl yükseldiğimizi gösterecek. Nasıl bizi hazırladığını gösterecek. Revedelsin. Buradan anlıyoruz değil mi bir fark olduğunu. Dikkat edin, özellikle klavye çalacak olan arkadaşlar. Bakın akorları hep yan yana geçiyorum. Ve yan yana olan sesleri tutmaya çalışıyorum. Sol'i burada tutuyorum. Bir sonraki sol minör için. Si bemol majöre geçeceğim için re ve si bemol zaten var. Sadece sol'i fa yapmam yetiyor. Bu kadar. Sonra böyle de re basabilirim. Yine aynı şekilde devam edebilirim.
Önemli olan birbirine yakın gitmesi akorlarda. Bu şekilde Ömre Bedelsi'nin armonilerini de böylece çalışmış olduk. Umarım siz de memnuniyetle çalarsınız. Herkese iyi günler.